Yunan mitolojisi denince aklınıza ilk ne geliyor? Zeus'un sayısız aşk macerası mı, yoksa Hades'in karanlık ve zalim yüzü mü? Peki ya size, çocukluğumuzdan beri bize anlatılan o hikayenin aslında koca bir yalan olduğunu söylesem? Zeus bir kuğu, bir boğa, bir altın yağmuru kılığına girip sayısız kadına sarkıntılık yaparken, hepimiz Hades'i yeraltı dünyasının acımasız hükümdarı, Persefon'u zorla kaçıran o korkunç adam olarak hatırlarız. Ama durun bir dakika, gerçekten böyle miydi? Yoksa biz sadece Olimpos'un propagandasına mı inandık? Gelin, mitolojinin tozlu sayfalarını birlikte aralayalım ve size Hades'in aslında tüm Olimpos'un en sadık, en tek eşli kocası olduğunu kanıtlayayım. Hazır mısınız? Çünkü bu video mitolojiye bakış açınızı tamamen değiştirecek. Her şey o çok tartışmalı kaçırılma olayıyla başlar ve itiraf edin, siz de Hades'i bu yüzden zalim olarak mı hatırlıyorsunuz? Ama bir saniye, gerçekten kaçırma mıydı yoksa bir kurtuluş mu? Persefone, annesi Demeter'in aşırı korumacılığı altında bir masumiyet çiçeği olarak kalmaya mahkum edilmişti. Büyümesine izin verilmiyordu. Hades ona bir kafes değil, devasa yeraltı krallığının anahtarlarını, yani bir taht sundu. Persefone o nar tanelerini yediğinde bu bir hile değil, bizzat kendi özgür iradesiyle verdiği bir seçimdi. Hades, ona Olimpos'taki diğer tanrıçaların asla sahip olamadığı bir şey verdi. Mutlak eşitlik ve güç. Persefone sadece yeraltının eşi değil, öfke tanrıçalarının bile emrine amade olduğu korkulan ve saygı duyulan kraliçesiydi. Sizce de bu bir kaçırma değil, bir yükseliş hikayesi değil mi? Şimdi gelin biraz etrafımıza bakalım. Yani Olimpos'un diğer erkek tanrılarına ve dürüst olun. Hangisi gerçekten sadık? Gökyüzünün hakimi Zeus, karısı Hera'nın kıskanç krizlerinden kaçmak için onlarca tanrıçaya ve ölümlüye göz dikmiş. Denizlerin tanrısı Poseidon, Medusa'dan deniz perilerine kadar sayısız aşk yaşayıp canlar yakmıştır. Hermes, Apollo ve diğerleri de aşağı kalır değildir. Hepsi sadakatsizliğin ve iktidarın getirdiği hazların peşinden koşmuştur. Peki ya Hades? Mitolojinin hiçbir satırında, hiçbir şiirinde Hades'in başka bir tanrıçayla, bir periyle ya da ölümlü bir kadınla adı anılır mı? Kesinlikle hayır. O, krallığının o tekinsiz ve sessiz karanlığında tek bir ateşe, sadece eşine sadık kalmıştır. Yeraltının o dondurucu soğukluğunda yanan tek ateş Persephone'dur ve Hades, bir kadına verilebilecek en büyük saygıyı, ona gücünü ve tahtını paylaşarak gösteren tek tanrıdır. Sizce de gerçek zalim, sayısız kalbi kıran Zeus mu, yoksa tek bir kadına ömrünü adayan Hades mi? İşin en çarpıcı ve belki de en romantik kısmı ise o meşhur nar tanesi anlaşmasının detaylarında gizlidir ve eminim bunu daha önce hiç bu açıdan düşünmemiştiniz. Anlaşma gereği Persefone yılın yarısını annesinin yanında yeryüzünde geçirecekti. Hades bu durumda ne yaptı? Karısını zincirleyip yer altında zorla tuttu mu? Hayır, onu serbest bıraktı. Peki Persefone yeryüzünde annesinin yanında neşeyle dolaşırken Hades ne yaptı? Yeryüzüne çıkıp başka tanrıçaların peşinden koştu mu? Krallığının sıkıntısını perilerle mi attı? Yine hayır. O karanlık tahtında oturdu, krallığını yönetti ve sabırla bekledi. Mitolojide kışın gelmesi, doğanın ölmesi ve yaprakların dökülmesi genellikle Demeter'in hüznü olarak anlatılır ama aslında o, Hades'in özlemidir. Eşinin yokluğunda yeraltı dünyası bile soğur, doğurganlık durur. O, sadakatin, sabrın ve koşulsuz aşkın vücut bulmuş halidir. Eşi döndüğünde onu hiçbir sitem etmeden yeniden kraliçesi olarak tahtına oturtur. Sizce de bu modern ilişkilerde bile zor bulunan bir sadakat değil mi? Sonuç olarak belki de Hades hiçbir zaman zalim değildi ve biz sadece yanlış hikayelere inandık. O sadece Olimpos'un kirli oyunlarına, yalanlarına ve bitmek bilmeyen sadakatsizliklerine bulaşmak istemeyen, kendi krallığının ve eşinin namusunu koruyan sessiz, ağırbaşlı bir devdi. Zeus gökyüzünü fethederken ve peşinden sayısız felaket sürüklerken, Hades karanlığın içinde tek bir ışığa, tek bir aşka ömrünü adamayı seçti. Onun hikayesi, aşkın sadece güneşli ve aydınlık yerlerde değil, en karanlık anlarda bile nasıl yeşerebileceğinin ve sadakatin en zor şartlarda bile nasıl korunabileceğinin kanıtıdır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçek zalim, sınırları ihlal eden,
güç sarhoşluğuyla sayısız kalbi kıran tanrılar mıydı? Yoksa karanlığın içinde tek bir ışığa, tek bir kadına ömrünü adayan o korkunç koca mı? Yorumlarda buluşalım. Çünkü bu tartışma bitmeyecek.